Sofralarımızın baş tacı, bağırsaklarımızın dostu dediğimiz yoğurt, aslında yanlış tüketildiğinde vücudunuzda bir saatli bombaya dönüşebilir. Çoğumuz yoğurttur, ne zararı olur diyerek tüketiyoruz ama aslında yaptığımız 5 kritik hata, o şifalı probiyotikleri birer çöp haline getiriyor. Daha da önemlisi, son yıllarda popüler olan o yoğurt kürleri gerçekten masum mu? Bugün Yeşil Yolculuk'ta, yoğurdun o saklanan karanlık tarafını, bağırsak floranızı nasıl felç ettiğinizi ve özellikle yoğurda limon sıkmanın neden bazı bünyeler için tam bir yıkım olduğunu bilimsel gerçeklerle masaya yatırıyoruz. Eğer bu hataları yapıyorsanız, yoğurt yemekten hemen vazgeçin. Çünkü şifa niyetine yediğiniz o kase, sağlığınızı elinizden alıyor olabilir. Yoğurtla ilgili yapılan ilk ve belki de en yaygın hata, o üzerindeki sarı suyu lavaboya dökmektir. Çoğu insan bu suyu bozulmuş veya gereksiz sanıyor. Oysa o su, yoğurdun içindeki en kıymetli hazinedir. Riboflavin, B2 vitamini ve en saf proteinlerin bulunduğu o su, bağırsaklarınızdaki yararlı bakterilerin asıl gıdasıdır. O suyu döktüğünüzde, aslında yoğurdu ölü bir kütle haline getiriyorsunuz. Bunun yanı sıra, marketten aldığınız o meyveli ve şekerli yoğurtlara dikkat. Probiyotik etiketi altında satılan bu ürünler, içindeki aşırı şeker nedeniyle bağırsaklarınızdaki kötü bakterileri ve mantarları besler. Yani fayda beklerken, aslında vücudunuzda bir enflamasyon, iltihap başlatıyorsunuz. Gerçek yoğurt ekşidir, canlıdır ve asla tatlı değildir. Şimdi gelelim o meşhur tartışmaya, yoğurda limon sıkmak. Birçok kişi bunu yağ yaktığı düşüncesiyle yapıyor. Ancak bu ikili, her bünye için bir mucize değil, bir kabus olabilir. Yoğurt, laktik asit içeren fermente bir gıdadır ve zaten asidik bir yapıya sahiptir. Üzerine limonun sitrik asidini eklediğinizde, midenizdeki asit dengesini, pH, aşırı derecede yükseltirsiniz. Özellikle gastrit, ülser veya reflü gibi mide hassasiyeti olan kişilerde bu karışım, mide duvarında aşınmalara ve ciddi mide yanmalarına yol açabilir. Ayrıca, kalsiyum emilimi için asit gereklidir dedik ama, aşırı asit, bağırsaklardaki hassas dengeyi bozarak ishal veya sindirim kramplarına neden olabilir. Eğer mideniz size uyarı veriyorsa, bu kürleri uygulamak bağırsaklarınızın koruyucu mukozasını eritmekten başka bir işe yaramaz. Bizim topraklarımızda bu karışımın, zararlı olarak bilinmesinin bir sebebi var, vücudun aşırı asit yüklemesiyle başa çıkamaması, ısıl işlem hatası, yoğurdu sıcak yemeklere katarken yapılan büyük hata, pek çok ev hanımı, çorbaların içine veya sıcak yemeklerin yanına yoğurt eklemeyi sever. Ancak burada yapılan ölümcül bir hata var. Yoğurdun içindeki o mucizevi probiyotikler, yani bağırsaklarınızı yöneten canlı bakteriler, 45 ila 50 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda saniyeler içinde ölür. Eğer yoğurdu kaynayan bir çorbanın içine doğrudan döküyorsanız, aslında vücudunuza şifa değil, sadece proteinli bir su alıyorsunuz demektir. Şifayı korumak istiyorsanız, yoğurdu yemek piştikten ve ılındıktan sonra eklemelisiniz. Canlı olmayan bir yoğurt, bağırsak floranıza hiçbir katkı sağlamaz. Unutmayın, o küçük bakterilerin yaşaması için oda sıcaklığı sınırınızdır. Sıcak yemekle temas eden yoğurt, tüm biyolojik gücünü o tencerede bırakır. Yoğurt, yapısı gereği asidiktir. Ve asit, plastik ile temas ettiğinde, mikroplastik ve fitalat adı verilen kimyasalların gıdaya geçmesine neden olur. Çoğumuz marketten aldığımız plastik kovalarda yoğurdu saklamaya devam ediyoruz. Ancak yoğurt o kapta bekledikçe, asidik yapısı plastiği içeriden çözmeye başlar. Siz yoğurdu kaşıkladığınızda, farkında olmadan plastik partiküllerini de vücudunuza alıyorsunuz. Bu kimyasallar, hormonal sisteminizi bozar ve bağırsak bariyerinize zarar verir. Yoğurdu marketten aldığınız gibi cam bir kaba veya toprak bir çömleğe aktarmak, sadece bir tercih değil, bir zorunluluktur. Plastikte bekleyen yoğurt, sağlığınız için her geçen gün daha riskli bir hale gelir. Yıllardır duyduğumuz o meşhur uyarı, yoğurda metal kaşık değdirme, probiyotikler ölür. Peki bu bir şehir efsanesi mi yoksa bilimsel bir gerçek mi? Aslında, modern paslanmaz çelik kaşıklar probiyotikleri doğrudan öldürmez. Ancak, yoğurt fermente bir ürün olduğu için metal ile birleştiğinde, iyon değişimi yaşanabilir. Özellikle eski tip metal kaşıklar, yoğurdun asiditesiyle birleştiğinde hafif bir metalik tat ve yapısal bozulma yaratabilir. Probiyotiklerin en saf ve en aktif kalmasını istiyorsanız,
Geleneksel yöntem olan tahta veya porselen kaşık kullanmak her zaman en güvenli yoldur. Küçük bir detay gibi görünebilir ama probiyotiklerin o hassas dengesini korumak için metalden uzak durmak, yeşil yolculuk felsefesinin en ince kurallarından biridir. Şimdi, videonun en başında değindiğimiz o kritik konuyu netleştirelim. Yoğurt ve limonu neden aynı anda tüketmemelisiniz? Toplumda bu ikilinin yağ yaktığına dair yaygın bir inanış olsa da, biyolojik gerçeklik çok başkadır. Yoğurt hayvansal bir proteindir ve sindirilmesi için belirli bir mide asidi seviyesine ihtiyaç duyar. Limon ise aşırı asidiktir. Bu iki asitli güç birleştiğinde, midede hiperasidit dediğimiz durum tetiklenir. Bu durum sadece mide duvarınızı tahriş etmekle kalmaz, aynı zamanda yoğurttaki yararlı bakterilerin, yani probiyotiklerin o aşırı asidik ortamda hayatta kalmasını zorlaştırır. Yani şifa niyetine sıktığınız o limon, aslında yoğurdun içindeki canlılığı öldürebilir. Eğer sindirim sisteminizde bir hassasiyet varsa, bu ikiliyi aynı anda tüketmek bağırsaklarınızda bir yangın başlatmaktır. Bizim topraklarımızda bu karışımın zararlı kabul edilmesinin sebebi, binlerce yıllık gözleme dayanan bu sindirim karmaşasıdır. Vücudunuzun sesini dinleyin. Eğer bu ikili size şişkinlik ve yanma veriyorsa, onları asla aynı kasede buluşturmayın. Hatalar sadece limonla sınırlı değil. Yoğurtla birlikte tükettiğiniz bazı gıdalar, vücudunuzda toksik bir etki yaratabilir. En bilineni balıktır. Eğer balık taze değilse, yoğurttaki histamin ile balıktaki histamin birleşerek şiddetli zehirlenmelere yol açabilir. Ancak daha gizli bir tehlike var, kırmızı et ve yoğurt. Kırmızı et demir deposudur, yoğurt ise kalsiyum. Vücudunuz bu iki minerali aynı anda ememez. Yoğurt, etin içindeki o değerli demiri bağlar ve vücudunuzun ondan faydalanmasını engeller. Eğer kansızlık sorunu yaşıyorsanız, etin yanında yoğurt yemek yaptığınız en büyük beslenme hatasıdır. Şifayı çöpe atmayın, bu gıdalar arasına en az 2 saat mesafe koyun, pek çok kişi gece acıktığında, hafif olsun diye yoğurda sarılır. Ancak yatmadan hemen önce yenen yoğurt, uyku sırasında mide asidinin yemek borusuna kaçmasına, yani sessiz reflüye neden olur. Gece boyunca vücudunuzun dinlenmesi gerekirken, sisteminiz yoğurdun o yoğun proteinini ve asidini sindirmek için mesai harcar. Bu da sabah yorgun uyanmanıza ve ağzınızda kötü bir tatla kalkmanıza sebep olur. Yoğurdu güneş batmadan önce tüketmek, yeşil yolculukun altın kurallarından biridir. Gördüğünüz gibi, en sağlıklı bildiğimiz besin bile yanlış ellerde ve yanlış kombinasyonlarda bir düşmana dönüşebilir. Yoğurdu suyunu dökmeden, cam kapta, oda sıcaklığında ve limondan uzak şekilde tüketmeye bugün başlayın. Bağırsaklarınızdaki değişimi sadece birkaç gün içinde fark edeceksiniz. Peki siz yoğurdu nasıl tüketiyorsunuz? Mideniz limonlu yoğurda nasıl tepki veriyor? Deneyimlerinizi ve sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Her birini tek tek okuyorum. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması ve bu hataların önüne geçilmesi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Doğanın bilgeliğiyle kalın, hücrelerinize iyi bakın, yeşil yolculukta kalın.